Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Bugün evdeki kavanozları atmıyoruz ve dönüştürüyoruz. Bunun için ben yoğurt kapağı kullandım. Siz evdeki herhangi bir daire şeklindeki bir malzemeyi de kullanabilirsiniz. Kartonun üzerine koydum. Hemen bu şekilde bir daire çıkarttım. 2 santim uzunluğunda cetvelden yararlanarak bu şekilde çizgiler attım. Ve bu çizgilerden 1 santim kadar kestim. Ben şu tip kullandım ama siz evinizde arta kalan ipleri de kullanabilirsiniz. Daireyi tam ortadan 2 parçaya bölecek şekilde jüt ipimle geliyorum. Karşıya geçtim. Sıradan bir sol taraftan alıyorum. Dairenin bir sol tarafından, bir sağ tarafından. Bu şekilde dairemin her tarafını kaplıyorum. Elime yine küçük bir jüt ip aldım. Şimdi bir alttan geçirdim, bir tane bıraktım, sıradakini yani tekrar alttan. Mantık şu. Bir tane alttan geçiriyorum, ipin altından geçiriyorum, bir tane boş bırakıyorum, tekrar sıradakinin altından geçiriyorum. Bu şekilde yaptığımızda bir alttan bir üstten ipimiz geçmiş oluyor. Bütün sırayı bu şekilde bir alttan bir üstten olacak şekilde geliyorum. Sonuna geldikten sonra her iki ipi de sıkı bir şekilde çekiyorum, sıkıştırıyorum ortasına ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Ben bir tane daha düğüm attım. Aslında tek düğüm yeterli. Şimdi tekrar bu sefer alttan geçirdiğimi üstten geçirdiğimi de alttan olacak şekilde tekrar ipimi geçiriyorum. Bu sefer kalın bir ipim var. Burada bir tane başlangıç noktası olması için bir tane ipimi bırakacağım. Diğer ipimi keseceğim. Yine bu kalın olan ipimi bir tane alttan boş bıraktım. Sıradakini alttan. Bir atlayıp diğerinin altından geçirerek ilerliyorum. Tekrar başa geldiğimde tekrardan ikinci sırayı geliyorum. İstediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Bakın başlangıç noktasını jüt ipimden bırakmıştım. Her seferinde burayı baz alarak sıranın sonuna gelip gelmediğinizi anlayabilirsiniz bu şekilde. Mor ipimle kalınlı ve inceli ipler kullanmayı tercih ettim. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Siz isterseniz hepsini aynı kalınlıkta da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde kalın olan ipimle bir alttan bir üstten geliyorum. Bu sefer 3 sıra kadar bakın beyaz ipimden geliyorum. Şimdi ipimi kesmeden mor ipimle geliyorum. 2 sıra kadar mor geldi. Ve tekrar bu kalın olan beyaz ipimle tekrar bir sıra daha geliyorum. Araya farklı renkler de kattım. Aslında sadece ip kullanmak zorunda değilsiniz. Keçe kullanabilirsiniz. Şu an benim yaptığım gibi şerit kullanabilirsiniz. Her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Şimdi araya evde kalmış yine böyle 1 metre 2 metre böyle bir şeritleriniz varsa yine bunları da burada kullanabilirsiniz. Önemli olan şeridimizi kestikten sonra burada ucunu yakmamız lazım. Çünkü bir müddet sonra şeritli sökülmeler meydana gelebilir. Garanti olması için şeridimin her iki ucunu da yakıyorum. Ve bu
şeridimi arka tarafa doğru itiyorum. Elimle de düzeltiyorum. Yine böyle ufacık kalmış bir ipim var, makrame ipim. Bir sıra kadar onunla geliyorum. Fazla kalan iplerimi de kesiyorum. Kadife şeritim var yine. Kadife şeritimle de bir sıra kadar geliyorum. Yine uç kısımlarını aynı şekilde çakmakla yakıyorum. Bu şekilde kumaş parçaları da kullanabilirsiniz. Bu kumaş parçalarından daha öncesinde ben çanta yapmıştım. Yine onlardan kalan parçalar bunlar. Gerçekten de güzel durdu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şeritler halinde kesmiştim katlayıp. Bu kumaş parçalarını ip gibi kullanıyorum şu an. Önemli olan buradan alttan geçirdiğiniz zaman bir sonraki sırada ipinizin üstte kalması gerektiği. İpinizi bu şekilde de bağlayabilirsiniz. Yani ipini alttaki jüt ipime bir kere doladım. Ve ondan sonra bir alttan bir üstten geçirmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine ipimi bakın aynı yerden bir kere daha geçiriyorum. Bu şekilde ipinizi bağlayabilirsiniz. Şimdi ise elimi bu şekilde tutup 4 parmağımın üzerine ipimi sarıyorum. Ve makasla ortadan ikiye kesiyorum. Bir tane elime aldım. Ortadan ikiye katladım. Bu noktada bir tane tığdan yardım alabilirsiniz. Arasından geçirip buraya düğüm atıyorum. Ben ilk önce birer birer bağladım. Her sıraya 2 tane bağlayabilirsiniz. Ya da elinize 2 tane iplik alıp bu 2 tane ipliği bu şekilde de düğüm atarak bağlayabilirsiniz. Ben daha sonraki kısımlarda 2-2 bağladım. Yani her bir jüt ipe 2 tane ip bağladım. Bütün her tarafına geldim. İpim fazla olduğu için 1 santim uzunluğunda ipimi bıraktım ve fazlalıklarını kestim. İsterseniz tabii ki siz biraz daha uzun da bırakabilirsiniz ipliklerini. Ya da daha kısa da kesebilirsiniz. Bütün her tarafını kestim. Aynı işlemi bu sefer sarı iple yapıyorum. Bu sefer 2-2 bağladım. Yine fazlalıklarını kestim. Arkasını çevirdim. Şimdi artık arkadaki jüt iplerimi keserek kartondan iplerimi ayıracağım. Bakın bu şekilde yuvarlak oldu. Bunun nedeni ise bu kumaş parçalarını yaparken ben bayağı bir gerdirerek yaptım. Yani bol bir şekilde bırakmadım. Bunu bu şekilde yaptığım için de yuvarlak bir şekle dönüştü. Şimdi bu kalan jüt iplerimi saç örgüsü yapıyorum. Bakın üçerli üçerli örüyorum. En sonuna da bir tane düğüm atıyorum açılmaması için. Çünkü bütün hepsini bu şekilde saç örgüsü öreceğim.
Ben elektrik teli kullanacağım sık tutma kulpu için. İsterseniz farklı bir tel de kullanabilirsiniz burada. Jüt ipimle silikon tabancamdan yararlanarak ipimi etrafına saracağım. Sıkı bir şekilde ipimi sarıyorum. Ara ara da yine silikon sıkarak ipimin yapışmasını da sağlamış oluyorum. Bütün her tarafını geliyorum. Şimdi kavanozumuzun altına da yine silikon sıkıyorum. Ve bunu da ortasına yapıştırıyorum. Kenarlarını saç örgüsü yapmıştım. Bu saç örgülerini de yine aynı şekilde kavanozuma yapıştırıyorum. Bu uçlarındaki, jüt iplerin uçlarındaki fazlalıkları da kesiyorum. Yine jüt ipimi aldım elime. Bu kısmına gelecek yerde yine silikondan yararlanarak ipimi dolamaya başlıyorum. Burada istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Ben biraz kalın tercih ettim. O yüzden birkaç sıra kadar jüt ipimle geldim. Şimdi elektrik telinden sapını yapmıştım. Kenarlarını bu şekilde kıvırdım. Silikon normalde çok sağlam bir malzeme değil. Sadece kenarına gelebilmek için tutturuyorum şu an. Tutmayacaktır. Bunun için yine jüt ipimden hemen yararlanarak buraya bir düğüm atarak yine etrafını saracağım. Yine kenarını da silikonla yapıştırıyorum. Özellikle ipin üzerine yapıştırmaya özen gösteriyorum yapıştırırken. Biraz önceki yaptığım gibi etrafını güzelce sarıyorum. Evet, en sonunda mumluğumuzu bitirmiş olduk. Bunu ben Boyner'de görmüştüm. Daha farklı olanı vardı orada. Ondan esinlenerek yaptığım bir geri dönüşüm oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. İçerisine mumu koyup yaktım bile. Şu an hava aydınlık olduğu için belli olmuyor. Bir de karanlıkta bakalım. Evet, gerçekten de çok hoş oldu. Bir sonraki tasarımında tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.